Herkese yeniden merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Dekoratif kavanoz boyama yapıyoruz bugün. Bu minik kavanozu çok tatlı bir şekilde değerlendirdim. Öncelikle kavanozun ağız kısmını kağıt bantla bantladım ve beyaz renk akrilik boyayla boyadım. Ben fırçayla boyuyorum ama dilerseniz herhangi bir yumuşak sünger parçası ya da bulaşık süngeriyle de boyayabilirsiniz. Tek katta kapatmayacaktır çünkü beyaz boyaların kapatıcılığı biraz daha zayıf oluyor. En az 2 ya da 3 kat boyamamız gerekecektir. Ben de burada 2 kat boyadım ve 2 katta tamamen kapama sağladı. Birinci katı tamamen kurudu. Peşine ikinci katı attım. Dilerseniz birkaç saat ya da bir gün bekleyebilirsiniz. Ama bu tarz küçük objelerde çok gerekli görmüyorum. Kavanoz bir kenarda kururken kapağını ve kullanacağım diğer parçaları da siyah renk akrilik boyayla boyadım. Bu gördüğünüz eski boyası atmış bir yumurta kabı, yumurta kutusu, yani bunun adını tam bilmiyorum ya da herhangi bir adı var mı biliyorsanız yorumlar kısmına lütfen yazın. Yumurtalık mı diyelim, işte anladınız siz. Aynı şekilde bunu da siyah akrilik boyayla boyadım. Ve eski bir çay tabağı, metal, boyaları dökülen soyulmuş bir çay tabağıydı. Bunun yerine cam bir çay tabağı da olabilir, plastik de olabilir. Ama çay tabağının gördüğünüz gibi arka kısmını siyaha boyadım. Şimdi geçiyorum kavanozun detaylarına. Yine kağıt bant kullandım. Öncelikle kavanozu dik bir şekilde bantladım. Hemen yanına hiç pay bırakmadan bir bant daha yapıştırdım. Daha sonra aynı şekilde hiç boşluk bırakmadan bir bant daha yapıştırdım. Ve ortada kalan bantı çıkardım. Yani buradaki amacım şu: çizgili bir görüntü elde etmek istiyorum ama çizgilerimin de eşit aralıklarla olmasını istiyorum. O sebeple banttan yardım alıyorum. Hem boyayacağım kısımlara hem de boyamayacağım kısımlara bant yapıştırıyorum ki aradaki çizgiler milimetrik olsun. Umarım anlatabilmişimdir. Tüm kavanozu bu şekilde yaptıktan sonra arada kalan boşlukları da siyah renk akrilik boyayla boyadım. Zaten şimdi yapmak istediğimi daha iyi anlamışsınızdır. Boyamadığım kısımlarda bant var. Bantı çıkardığımda daha düzgün çizgiler elde etmiş olacağım. Bu şekilde kurumaya bıraktım. Ve dikkatli bir şekilde bantları çıkardım. Bu işlemi yapmadan, yani bantları çıkartmadan bir gün beklerseniz alttaki boya kalkmadan daha rahat bir şekilde çıkarabilirsiniz. Bu gördüğünüz silikon kalıp. Kendi yaptığım hamurla bir aplik deseni çıkardım. Bu hamurun yapılışı kanalımda var. Biraz aşağılara doğru giderseniz bulabilirsiniz. Ama ben bu deseni bir gün önce yaptım. Biraz kuruyunca kullanmak istedim. Çünkü tazesiyle yaptığımda hamurun şekli bozulabiliyor. Ama hala esnek, tam kurumadığı için. Apliğimi de siyah renk akrilik boyayla boyadım. Ve hızlı yapıştırıcıyla kavanozun ortasına yapıştırdım. Şimdi bu yumurtalık kavanozumun ayağı olacak. Aynı şekilde onu da hızlı yapıştırıcıyla kavanozun altına yapıştırdım. Bu sprey de hızlı yapıştırıcının soğutucusu, daha çabuk yapışmasını sağlıyor. O yüzden zaten adı hızlı yapıştırıcı. Altın rengi metalik akrilik boyayla da üzerindeki apliğin desenlerinin ortaya çıkmasını sağladım. Fırçama çok az miktarda boya alıp fazlasını peçeteye sildim ve çok bastırmadan apliğin üzerinde fırçamı gezdirip desenlerin ortaya çıkmasını sağladım.
Kavanozun daha sağlıklı bir şekilde ayakta kalabilmesi için de yine hızlı yapıştırıcıyla çay tabağının boyadığım kısmına yapıştırdım. Bu bir çekmece kulbu. Yapı Market'ten almıştım. Dekoratif şık bir görüntü vermesi için de bu kulbu kavanoz kapağının üzerine yapıştırdım. Çay tabağındaki desenleri ortaya çıkarabilmek için apliye yaptığım tekniğin aynısını uyguladım. Bu uygulamayı yaparken fırçanın mutlaka kuru olması gerekiyor. Aksi takdirde siz süpürdükçe boya objenin her yerine bulaşır. Buradaki amaç sadece çıkıntılı yerlerini boyamak. Ve sert kıllı bir fırça olursa da daha güzel sonuç verir. Son olarak su bazlı vernikle vernikleyerek çalışmamı bitirdim. Her zaman söylüyorum, bu tarz objelerde en az 2 kat vernik atmanız gerekiyor. 2. katı atmak için bir gün beklemelisiniz. Böylelikle çalışmanız hem korunacak hem de suya dayanıklı hale gelecek. Kullandığım malzeme listesini açıklama kısmına yazdım. Ve alışveriş yapabilmeniz için de altına bir link bıraktım. Genellikle bu tarz kavanozlara karabiber, pul biber, nane, kekik gibi şeyler koyuyoruz. Ama ben bu kavanozu kaderine terk etmedim ve çok tatlı bir şekerliğe dönüştürdüm. Bugünlük de benden bu kadar. Videoyu beğendiyseniz eğer beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olmayı, yanındaki zil işaretini tıklayarak bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.